Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Şöyle gündemden haberler var, Dünya Kupası'ndan haberler var, milli takım hakkında bazı çarpıcı açıklamalar var arkadaşlar. Onlara bir göz atacağız. Mücahit de burada. Konuş Mücahit. Konuş. Konuş. Selamlar herkese. Hoş Evet, geldiniz. Mücahit de burada arkadaşlar. Selam verdi size. Yayın yok mu? Var yayın ya. Var mı Mücahit? Yayın gelmedi mi? Var herkes yazıyor. Var var, evet, hoş geldiniz dostlar. Evet, şöyle Dünya Kupası hakkında bir sürü şey var. Ronaldo bugün gol attı. Onlara da değineceğiz dostlar. Hepsine böyle bir göz atacağız. Yayını da kısa tutmaya çalışacağım bu sefer. Bakalım olacak mı arkadaşlar. Like atarak sizler de destek olabilirsiniz. Aslında 10.30'da açacaktık ama bu saati buldu. YouTube'da bir problem oldu, anlamadım. Tamam tamam kanki. Arizona çöllerinde çocuklarımızı ve hayallerimizi yaktılar. O Arizona ile ilgili de işte çarpıcı dediğim şey o Arizona ile ilgili olan muhabbet. O yüzden yayını açtım arkadaşlar. Hatta daha erken açacaktım da bir türlü yayını yapamadık arkadaşlar. Ne oldu dedim, herhalde Hacı Osmanoğlu bize şey mi attı, ban mı attı dedi. Ban mı koydu dedik. Allah, bacağıma da kramp girdi. Evet, bugün 6 kilometre koşu yaptım. Salih, kimse istifa etmiyor, biz mi istifa etsek diyor. Ne muhabbet. Valla bizim istifa etmemizi bekliyorlar zaten. Kimse istifa etmiyor. Evet, şöyle ben bir Ronaldo ile başlayayım arkadaşlar. Bizim çocukluğumuza da dokunan bir futbolcu kendisi. O yüzden onun hakkında biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Öldü dediğiniz anda yeniden mezardan çıkıp abi tabutta roşatayı vuruyor. Turşu suyu hiç kramp geçer abi, bilmiyorum. 6 kilometre koştum. 1 saat 2 saatte yüzdüm bugün. Kendi kendime takıldım bugün deli gibi, Antalya'da tek başıma gezdim ya. Valla deli deli olduk iyice. Tek başımıza kaldık hayatta ya. Ronaldo bugün Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci oyuncu. Dünya Kupası'nda gol atan tek YouTube içerik üreticisi arkadaşlar. Burada kime gönderme yapıyorlar acaba? Merih Demirel'e falan mı gönderme yapıldı? Burada bilmiyorum ama böyle paylaşmışlar. Dünya Kupası'nda gol atan tek YouTube içerik üreticisi. Kariyerinin 974. golü, Portekiz formasıyla 144. golü. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu Cristiano Ronaldo arkadaşlar. İnanılmaz bir futbolcu. İlk maçta çok kötüydü. Hatta takımını geriye götürdüğünü söyledim. Ben de bir kişi eksik oynuyor. O varken dedim hatta. Ronaldo varken artık sanki Portekiz bir kişi eksik oynuyor dedim. Yeni yeni çaylaklar onun hakkında bayağı açıklamalar yaptı. Biz Ronaldo'ya pas atmak zorunda değiliz vesaire dediler. Ronaldo'yu böyle biraz küçümsediler, küçük gördüler ama 2 tane attılar herhalde bugün, değil mi? Başka maçları seyretmek canımı sıkıyor kesinlikle. Hepimiz aynı moddayız. Benim bile izleyesim gelmiyor. İngiltere maçı açık ama ne bir Dünya Kupası tat veriyor, ne bir normal maç tat veriyor. Videoları böyle eskisi gibi iştahlı yapamıyorum. Fark etmişsinizdir, böyle bir enerjim falan düşük. Ee, Arda Güler konuşuyorum, eleştiriliyorum. Arda Güler'i eleştiriyorum, eleştiriliyorum. Arda Güler'i övmeye çalışıyorum bir yerden tutup. Diğer oyuncularımızı bir yerden tutup övmeye çalışıyorum. Çat diye bir sürü hakaret yiyorum. Yine son videonun altında neler neler var. Ee, Garip garip şeyler var arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım yani, anladın mı? Ne desem iki ucu da böyle kirli bir değnek arkadaşlar yaptığımız işinde. Ben ne diyeyim yani abi? 21 yaşındaki çocuktan koskoca takımı kurtarmasını bekliyoruz. Yine aynı muhabbete geliyoruz. O zaman Kvaratskhelia da Gürcistan'ı kurtarsaymış. Gareth Bale de Galler'i kurtarsaymış. Gibi 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 şeyler arkadaşlar. Selamlar, neden Ronaldo olduğunu gösterdi. Bu ülkede her şey eleştiriliyor. Sen kendine göre doğru olanı söyle, isteyen gider, isteyen kalır yani. Evet, 2 kişi takipten çıkıyorum kardeşim yazmış. Uzun zamandır seni takip ediyorum. Nedir bu Arda fanatikliği? Ben Arda fanatikliği yapmıyorum. Son günlerde herkesin ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Arda'yı eleştiriyorum ulan. Ulan Arda'yı eleştirdiğim için çıkan var. Hiçbir şey demediğim halde eleştiren var. Çıkıyorum diyen var. Tamam, şu da var. Adamın çıkması hiç canımı sıkmıyor. Takipten çıkıyorum yazmış. İnan hiç canımı üzmüyor diye, yani canımı sıkmıyor diye bir cevap veriyorum adama ve ondan sonra sayfayı bir yeniliyorum. 6 tane yeni takipçimiz gelmiş mesela, anladın mı? Hiç canımı sıkan bir durum da yok. Sizin gibi sağlam, güzel, kemik kadromuz olması da çok güzel. Adam seni uzun zamandır izliyorum diyor ama beni uzun zamandır izlememiş, ama adam beni bence anlamamış. Yani anlamamış adam. Beni anlıyor olsa böyle bir şey yazmaz zaten. Garip. Ne diyelim arkadaşlar, bir gözüm de İngiltere maçında ama ne maçı ya, Dünya Kupası'na da başlayacağım şimdi gerçekten. e, içimiz dışımız kan ağlıyor ya. Arda Kenan toparlayacaktır. Ümidi
Ümidim kemeyim. Herkesin katıldığı fikirlerin varsa bir fikri yoktur derler. Böylesi daha iyi. Evet, bizim çocukların yemeğine suyuna bir şey mi attılar acaba? Hepsi sarhoş gibiydi, bir tuhaftı diyor. Valla büyü diyen var, sizin gibi konuşanlar var, bilmiyorum da ben sistemin komple yanlış olduğunu düşünüyorum hocam. Hak etmeyen oyuncularının yani 4-5 tane en az bak 4-5 tane hiç orayı hak etmeyen oyuncu vardı. E, Aral Şimşirler vesaireler gelebilirlerdi. Tam onlar gelse de elenebilirdik, bilmiyorum. Doğuşum hoş geldin. İyi yayınlar demiş. Nazar mı vardı? Bu maçta 3-5 gol atsak bile sevinemeyeceğiz. Yani şöyle düşünün. Hala en son golümüz İlhan Mansız. Gol diye bağıramadık. Formaları aldık. Sabahın körlerinde kalktık. Her yayında yine söylüyorum. Arkada Dünya Kupası aldım ya. İlk yani 2002'den sonra gittiğimiz ilk Dünya Kupası topunu aldım hatıra olsun diye. Böyle hatıra olmaz olsun yani gerçekten. Evet, Arizona, Mustafa Bey Arizona hakkı. Başlığımız Arizona ile ilgili arkadaşlar. Arizona olayına değineceğiz. Abi elenmek dünyanın sonu değil. 5-0, 4-0 yenilmedik ki. Valla 5-0, 4-0 yenilip başımız dikte ayrılabilirdik Emre Bey. Şundan dolayı diyorum. Ee, Yani kimden örnek vereyim buna? Mesela şöyle diyeyim. Ben kendim Galatasaraylıyım. Aklıma gelen ilk maç. Real Madrid Galatasaray maçı. 6-0'da yenildik. Başımız böyle yerde ayrıldık. 3-2'de yenildik biz Real Madrid'e. Ronaldo'lu Real Madrid'e bu arada. Mourinho'lu Ronaldo'lu. Hatta Arbeloa sağ bekte kırmızı kart yedi o maçta. O maçı Drogba'nın topuk golü attığı maç. Ben göğsümü gere gere yürümüştüm. Üniversitede okuyordum o zaman. Yani göğsümü gere gere yürümüştüm ben o gün ya. İnanılmaz bak. 3-2 kaybettik. E, Ben çok mutluydum o gün. 3-2 yendi miydik lan? Yendiydik herhalde ha. O bak mesela o kadar eski ki maç. E, Ya diyeceğim o ki bir performans vardır. Güzel hani böyle bir savaşan kanter böyle kaşı gözü yarılır oyuncunun bir şey olur. Lan oynadık lan yapamadılar falan dersin ama bunlar yapmadı yani. Özücan Bey teşekkürler. Teşekkürler destek için kesenize bereket. Selam Salih yayınlar. Selamlar hocam. Selamlar hoş geldin aramıza. Böyle konfetiyi de patlatalım. Ben ya bir tanesi de şey yazmış. Kardeşim Montella'yı niye suçluyorsun? Bizi bütün işte Euro'da başarıyı sağlayan o, bizi buraya Dünya Kupası'na getiren o. Biz Dünya Kupası'na falan sallana sallana geldik bu arada. Yine söylüyorum Romanya maçını çıplak gözle tribünden izledim. İstanbul'a gidip izledim. Çok kötüydük yani. Çok kötü geldik yani. Bu arada takım kontenjanı yükselmeseydi Dünya Kupası'na zaten gidemiyorduk bence. Arda Kenan dünya yıldızı olacak. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Yine bak yine söylerken çekiniyorum. Yani Arda'dan falan bahsetmek böyle şu yönden Real Madrid yönünden bahsederken falan çekiniyorum aslında. Ama şöyle Mourinho Arda Güler'i kadronun en değerli parçalarından birisi olarak görüyor hala mesela. Bu sabah paylaştığım videonun kapağı başlığı da oydu mesela. Yani kötü diyemeyiz. Yine söylüyorum Kvaratskhelia kötü bir oyuncu mu? Gürcistan'ı Dünya Kupası'na götüremedi. O zaman aforoz edelim abi ülke dışına yani sınır dışı edesin Gürcistan'dan almayalım. Şunu diyeyim maç sonu açıklamaları bugün çok güzel bir video gördüm. Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamayı söylüyorum size. Kendimizde gurur duymalıyız. Dünya Kupası'na geldik 2002'den sonra. Maç sonu açıklamasını açın dinleyin. Yani bir yerimden uydurmuyorum. Arka bölgemden uydurmuyorum arkadaşlar. Adamın yaptığı açıklama aynen böyle bu. Dünya Kupası'na geldik. Kendimizde gurur duymalıyız. Hiç özür yok konuşmasında. Hiç özür yok. Abi takımın en küçük, en genç oyuncularından birisi Arda çıkıyor diyor ki tüm halkımızdan özür diliyoruz. Kötü performanstan dolayı özür diliyoruz. Bundan sonraki turnuvalarda kendimizi affettirmek için özellikle kendim elimden gelen her şeyi yapacağım diyor mesela. Bak birisi gurur duymalıyız diyor, birisi özür dilerim böyle kötü olmamalıydık. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, forma giyiyoruz diyor Arda mesela. Bu performans bize yakışmadı. Kendimizi affettirmeye çalışacağız diyor. Birisi kaptan, yıllardır Avrupa'da oynayan bir kaptan. Ben Hakan'a hayalet dediğim için futboldan anlamıyormuşum bu arada arkadaşlar. Son videonun altında var bir sürü yorum. Kardeşim sen Hakan Çalhanoğlu'na hayalet diyemezsin. O takımın bel kemiği. Abi kemik kırılmış, beli kırmışlar o beli. O beli sert bir şekilde kırmışlar bence.
Arda ikinci yarı balon gibi yürüyorsun dedim izlerken. Balon dedirtti. Yani Paraguay maçının şeyinde ben de söyledim. Arda yürüyorsun dedim yani. Kaçak dövüşüyorsun, kaçıyorsun sorumluluk almaktan dedim. Ben de şundan bahsediyorum. Abi Hakan gibi bir lider varken Hakan gizleniyorsa Arda ne yapsın yani? Bu arada Hakan'la Arda yan yana zaten olmuyor bu arada. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler aynı anda aynı takımda olmuyor. Bellingham'la olmadığı gibi sanki Real Madrid'de. Etkiliyor evet. Ya bir pozisyon vardı. İkisi de topu birbirine bıraktı. Rakip geldi aldı. Hatırlıyor musunuz Paraguay maçı? Tam atağa gidiyorduk. İkisi de topu birbirine bıraktı. Olmuyorlar mesela. İki tane maestro olmuyor bir takımda. Arda Kenan Ballon d'Or alacak. Ben Kenan'dan çok ümitliyim o konuda. Ee, Kenan'dan çok ümitliyim ya. Kenan o sakatlık var ya olmasaydı ah ulan Juventus. İlk maçta bir girseydi o Kenan. Hazır gelseydi. Son haftalarda hiç oynamadan geldi Kenan buralara. ABD maçında Arda ve Kenan oynayacak mı? Onlardan haberim yok ama Montella değerli Pep Montella Guardiola Kerem'le başlayacakmış ilk 11. Çocuğun da kariyerini riske atıyor. Kerem'in de kariyerini riske atıyor. Ben medyayı takip etmiyorum, oradan etkilenmiyorum demek için Kerem'i yine ilk 11 yazıyor. Ama ben şunu söylemiştim. ABD maçının forveti bence Kerem olmalı demiştim. Yani söz ağızdan bir kere çıkar söylemiştim. Ama bunlar Avustralya maçı için asla Kerem değil. Gördük Paraguay maçında da değildi zaten. Kerem oranın oyuncusu değildi ama Amerika maçında Kerem oynamalıdır dedim forvette. Ama yine de eleştiriyorum şu an Kerem oynattığı için. Merih gol atarsa son maçta ikinci YouTuber o da olur. Hakan bu takımın abi yani Inter'de şut çekmiyor ya. Hakan'ın fark ettiniz mi? Şut çekmiyor ya. Sanki tövbe etmiş gibi. Ulan Inter'de vuruyorsun ya 30 metre 40 metreden vuruyorsun ya topu abi. Çatala gönderiyorsun. Vursana ya. Bak kaç tane şans geldi vurmadı ya. Benim maça reaksiyon verdiğim canlı yayınları açın izleyin arkadaşlar. Kaç tane vurdu ya. Bursaspor'un forması çok iyi olmuş. Kral mutlaka al bir tane. Vallahi görmedim ama alınabilir. Bursaspor'da lig yükselmişti değil mi? Ya Bursaspor geri gelsin ya. İyi bir rakip Bursaspor. Diğer İstanbul takımlarına iyi bir rakip oluyordu bence. Zorlu bir rakip oluyordu. Oralarda görmek üzücü Bursa'yı aşağılarda görmek. Şöyle geçelim abi haberlere giremedik bile. Yine bak kendimizi açıklayalım diye. Ama siz zaten burada olan herkes biliyor beni. Önemli olan videonun altındaki insanlar açıklamak çok zor kendini ya. Duvarla konuşuyormuş gibi hissediyorum. Siz de bu kart alarak Bursaspor'a destek olabilirsiniz. Tasarımı aşırı iyi bakabilirsen eğer. Mücahit var mı Twitter'da? X'te var mı? Bursaspor'un burada hemen gösterelim hatta. Evet fizik gücümüz yok. Özellikle Kerem'in fizik gücü yok. Fizik gücü yok bizim takımın. Teknikte okeyiz ama fizik gücü yok. ABD maçı ne olur millet? Vallahi abi ben şöyle diyeyim Murat abi. Ben yeneriz diye düşünüyorum ya ABD'yi. Çünkü biz gidip yani Fransa'yı falan yendik anladınız mı? Gidip zor takıma yeniliyoruz. Ama gider Cebeli Tarık'a falan 3 tane yeriz yani oradan. Ya öyle biliyorsunuz ya, hepiniz de şahitsiniz buna. Gideriz Karadağ, Karabağ yeniliriz ama orada Fransa'yı yenersin. Garip. Golümüz olsun bir tane de bilmiyorum ya. Arda Kenan biri atsın. Ama şu milli takım değişmeyecek o canımı sıkıyor ya. Bir tek ABD maçında korkmuyordum. Valla. Abi bir tane beraberlik alıp şu an farklı bir şey konuşuyor olabilirdik ya. Çok kafayı yiyeceğim ya. Ya 4 yılda bir kez gelen turnuva ya. Ya başlayacağım Ronaldo'suna. Yine bak tadım kaçtı. Vallahi aklıma gelince tadım kaçıyor ya. Maçlar maçlar neden hep sabah oynandı? Çünkü hocam onlarda akşam saati tam maç saatinde oluyor. Aramızdaki saat farkından dolayı bizde sabah oluyor. Selamlar. Şükran ablam hoş geldin. Link atmış Bursaspor'un formasına bakalım bir bakalım neymiş. Siz de Bursaspor'a destek olabilirsiniz. Nereden attın? Ha. Bursaspor'un 2600 TL'den satışa sunduğu işlemeli formaları. Bak şurada şey var bak kabartmalı gibi şuralar.
Bunlar NB ile mi anlaşmışlar? Çok iyi marka ha. He, şu motifler. Güzel forma. Celtic geliyor aklıma ya şu formayı da görünce. Güzel forma. New Balance. Biliyorum da söylemeyelim diye dedim. Vallahi millet abi şeyi izliyorum. Nihat Kahvecilerin programı izliyorum. Her yerden bir reklam sponsorluk anlaşması. Bir tane sponsorluğumuz yok ya. Kafayı yiyeceğim ya. Diğerine de bak ha bir tane daha göndermiş. Bursaspor'un 2600 TL'den evet. Şu forma arkadaşlar. Güzel. Ama ben ilk formayı daha çok sevdim ya. Şu sanki daha tatlı. Şu kabartma timsah derisi gibi yapılmış şu. Aa evet lan timsah şeyi var değil mi? Şurası şey timsah kabartması gibi bir şey sanki o. Deri gibi yapmışlar. Boz Bora teşekkürler hocam. Senin sponsorun Halk Kral. Yani halk bir yere kadar abi halk evet. Vallahi ben sizin destekleriniz karşısında gerçekten ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunuyorum arkadaşlar. Ama daha güzel işler yapabilmemiz için yani ne bileyim ya ama ne olacaksa olsun moduna giriyorum bazen. Teşekkürler Bora Bey. Kesenize bereket. Siz de kutlayalım efendim şöyle desteğinizden ötürü. Biz gelince niye hoş geldin denmiyor ya. Biz de hep geliyoruz. Meltem Hanım siz 2-3 yayındır görmüyoruz. Nerelerdesiniz? Hoş geldiniz. Biz bizi unuttunuz. Başka yayıncıları izliyorsunuz diye düşünmüştük oysa ki. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro tam adı. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan Portekizli oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo 10 gol 23 maç. Eusebio 9 gol 6 maçta 9 gol atıyor. Ronaldo 23 maçta 10 gol atıyor. Eusebio az maç oynamış. İyi gol atmış bu arada. Bir fark var aralarında. Ama en çok gol atan Portekizli oyuncu Ronaldo oluyor abi. Salih bazen galiba şakayla karışık yorum yapıyorsun. Sonra ciddi düşünceni söylediğinde çelişiyorsun. Çeliştiğimi düşünmüyorum ya. Şaka yaptığım yerler ayrıdır. O belli olur zaten suratımdan falan. Yorum söylediğim zaman ayrı bir şey. Nihat Kahveci önemli bir maçın ardından hemen 3-5 bin takipçi ediniyor. O kanal her türlü reklam alır. Bu arada genel maç yorumlayanlar arasında en iyi de onlar. Valla genel maç konusuna girmek istemiyorum ama girersek bir sürü tartışan insan görmek istemiyorum ya bilmiyorum. Yapılabilir. Oradan daha fazla takipçi kazanacağım ben de biliyorum ama benim edindiğim şey misyon arkadaşlar. Şey yani e, Avrupa'da oynayan Türk futbolcuları desteklemek. Yani bu kanalın açılış şeyi o. Salih Antalya'da yok mu? Antalya Kola ya da Cips sponsor olsun sana. Vallahi hocam birçok yere yazdık. Mail attık ama hiç geri dönen yok ya. Salih Montella o çok ısrar ettiğini aynı 11 ile çıksın. Kiminle sıçtıysa onunla sıvasın. Evet bunu diyen de çok var. Katılıyorum da ona. İzliyorum ama yorum yazmıyorum uygun olmayınca. 1 milyon takipçileri olmak üzereymiş. Olsun ya. Vallahi ben 100 bin abone plaketini bile alsam yeterli benim için şu an. Hiç 100 bin abone plaketim olmadı. 50 bin abonem olmuştu bir kez YouTube'da. Askere gidince batırdık onu da. Olmadı kanallar abone var. Salim'in az anlamıyorum artık dünyayı. Abi şöyle. Birisi üstüne Galatasaray forması, Fenerbahçe forması, Beşiktaş forması giyiyor. Fanatiklik yapıyorlar. Maçı canlı izliyorlar işte. Maç tepki yayını. Milleti gaza getiriyorlar. Galeyana getiriyorlar orada. Deli gibi abone kasıyorlar. Onu da yapabiliriz ama yapamam yani ben onu. Bilmiyorum yani. Ben başkası olurum orada. Kendim olamam. Burada kendim olabiliyorum ama. Türkiye Ligi Türkiye Ligi ile ilgili haber yapmayı izlemem. Valla ben kendim izlemiyorum ki size nasıl izleteyim. Harry Kane atamadı. Olması gereken 11'i yapsak mı diyeceğim de önemi kalmadı. Yani Gökmen Bey evet.
Hepimiz öyle bir lan hevesimiz kaçıyor. Evet, aynen öyle oluyor. Evet, ESPN'in haberi bir oyuncunun ilk ve son Dünya Kupası golü arasındaki al işte çevreye bak. Tarihi geçmiş en uzun süre. Ronaldo 20 yıl ve 11 gün. Messi 20 yıl ve 11 gün. Bundan sonra asla böyle bir şey görmeyeceğiz diyor arkadaşlar. Yani ilk golünden ve son Dünya Kupası golü arasındaki şey mi? Zaman mı arkadaşlar? 20 yıl 11 gün. 20 yıl 11 gün. Evet, ikisi de aynı. İnanılmaz. O Doğuş'um eyvallah Doğuş'um yapma ya. Sen zaten videolarımızı Doğuş editliyor arkadaşlar. Histeria yazan o Doğuş ismi. İndim dereye taş bulamadım, nasıl bir açıklama bilmiyorum ama sağ olsun var olsun. Sen zaten desteğin kralını yapıyorsun bize. Ben bazen yetişemiyorum, videolarımızı Doğuş editliyor. Hatta ilk editlediği videolara kedicikler koyuyordu ekrana. Birisi tepki göstermişti. Hemen kedileri kaldırdık. Doğuş kedileri çok seviyor. Hepimiz severiz de. Kedileri videolara yansıtma dedik, hani artık konuştuk onu. Çünkü haber yapıyoruz, oradan bir kedi gülümsüyor falan. A milli takım maçı Cuma günü hocam. Necdet abi kayıplar arasında, bilmiyorum. Bayağıdır da görmüyorum. Doğuşum eyvallah. Şöyle kutlayalım seni de. Messi 2010 Dünya Kupası'nda gol atamadı. Ronaldo 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu. Küçüktür 3. O ne ya? Zabıta nasıl oynuyor Salih? Valla çok fazla bakamıyorum Zabıta'ya da. Zabıta geçen maç iyi oynadı. Gol de attı. Doğuşum eyvallah. Özbekistan filelerine 2 gol gönderen Cristiano Ronaldo Dünya Kupası tarihinde bir maçta 2 gol atan en yaşlı oyuncu oldu. 41 yaş, 138 gün. Diri. Diri. Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Ronaldo'nun golünü kutluyor. Bak adam evinden izliyor arkadaşlar. Bizim futbolcuların bak bırak kız arkadaşını, eşini, tüm sülalesini getirmiş, ağırlıyor milli takım. Oralarda para var, para bulunuyor oralara. Ama kamp için, yer değiştirmek için bir şey bulamıyorlar. Geleceğiz o habere. Rio Ferdinand efsane stoper defans oyuncusu. Çenenizi kapatın, yaşasın Cristiano Ronaldo diyor. Sevindim ben Ronaldo'nun gol yapmasına. Çünkü ben Ronaldo'cuyum. Biliyoruz, bilenler biliyor. Maç sıkıcı. Arda, Hakan da atletik değil. Okan Buruk'un takımında oynayamazlardı. Abi adamın kırmadığı rekor yok Arda'nın ya. 21 yaşında çocuk. 20 yaşında kırmadığı rekor yok. Ama işte milli takımda da ben de çok şey bekledim Arda'dan. Valla Aral Şimşir'in, Can Uzun'un falan çok ahının olduğunu düşünüyorum ben de milli takım üzerinde. Ee, Milli takımda o kadar çok hak yendi ki Allah izin vermedi. İlahi adalet devreye girdi diyor Özaslan. Bak Ronaldo'nun eşi bile gitmemiş oraya, ABD'ye yani. Cristiano Ronaldo çalışana Tanrı yardım eder. Vallahi evet, çalışıyoruz. Biz de çalışıyoruz. İnşallah yardımcımız olur. Zor ve karanlık bir haftaydı. Sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı. Ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum diyor Ronaldo. Valla Berke'nin de ahı var. Evet, Berke'yi unuttum. Evet, Arda bir de doğru söylüyor Meltem Hanım, sakatlıktan döndü Arda Güler. Bir de sakatlık sonrası da performansı düşük tabii ki de. Cristiano Ronaldo maçın oyuncusu ödülünü de alıyor arkadaşlar. Maçın oyuncusu ödülü kupa kadar ya. Bu kadar büyük maçın oyuncusu ödülü mü olur? Jose Mourinho arkadaşlar, Arda Güler'le ilgili bir şeyler vardı yine. Jose Mourinho Arda Güler'i Real Madrid takımının olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyor. Marca gazetesi yazıyor. Şöyle hemen tekrardan çeviri geri alayım. Marca gazetesinin haberi.
Jose Mourinho Arda Güler'i takımının en kritik parçalarından biri olarak görüyor. Yine başka bir haber sayfası paylaşıyor. Bir sürü var. 6-7 tane gördüm. Ben 2 tanesini aldım arkadaşlar. Kötü performansa rağmen değişmiyor. Adam Real Madrid'de ne yaptığına bakıyor demek ki. Çünkü adam Türkiye'deki oyuncuları Real Madrid'e götürmüyor. Türkiye'deki Arda'yı alıyor milli takımdaki. Geçmiş sezonda ne yaptı ona bakmıştır. Neler yaptığını da görmüştür. Berke haklı değil bence. Emre hocam şöyle açıklayayım. Ben de haklı olmadığını düşünüyordum. Özür dilemesi gerektiğini düşünüyordum ama şu söylem var ya, şu suçlama var milli takımla ilgili. İşte Hakan Çalhanoğlu'yla Merih Demiral belirliyor kadroyu. Ya adam iyi performans gösteriyor. Uğurcan'ın önüne geçemediği için beni niye çağırdınız demiş adam yani. Oynatmayacaksanız beni buraya niye getirdiniz? Oynamayacağımı biliyorum. Bu ona bile tepki göstermiş olabilir orada yani. Abi izlerken reklam geliyor. Reklamlarda Hakan var. Resmen uyuz oluyorum. Anca reklamda oynasınlar. Özür diliyorum Hakan'ın çıktığı için yani. Ben de böyle milli takım oyuncularını reklamlarda görüyorum. Bazen böyle YouTube'da bir şeyler izliyorum. Çıkıyor diyorum böyle yani. Berke haklı ama kriz yönetmesi yanlış. Kıps. Berke benim gibi ya. Krizi çok fazla yönetemiyor demek ki. Arda Paraguay maçında kaç kilometre koşmuş? Bakabiliyoruz mu? Bilmiyorum. Sahada oynamalarını çok isterdik ama evet. Özkan Bey nerelerdesiniz? Özkan hocam. Bertu. Birazdan o kimlerin olması gerekiyor onunla ilgili de bir haber buldum. Onları da yapacağız. Bernardo Silva Arda'yı keseceğini sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. İlk maçta 45. dakikada girdi. Son maçta da sonradan girdi. Bugünkü maçta da sonradan girdi. Bernardo Silva inanılmaz bir oyuncu değil. Prime'ı geçti bence. Sergen Yalçın milli takımın santraforsuz oynatılmasına tepki gösterdi. Yaklaşık 3 senedir milli takımının santraforu yok. Bir tane santrafor bulamadık mı şu milli takıma? Ya da hazır mı? Hazırlasaydınız. Ya da hazırlasaydınız birini. Santraforsuz oynanır mı? Gece yatıyoruz, sabah kalkıyoruz 4-6-0. Öyle bir oyun değil. Sen onu oynayamazsın. Senin orta saha senin orta sahan ceza alanına giremiyor. Sen 4-6-0 oynuyorsun. 65 şuttan 40 tanesinin gol olma ihtimali yok. Kaç tane tehlikeli şut çekmişiz? 5 tane en fazla diyor. Daha fazla ne yapabilirdik? En azından bir gol atsaydınız. Paraguay 55 dakika 10 kişi oynadı. Sen gidiyorsun kaleye ama bilinçsiz bir şekilde gidiyorsun rakip kaleye. Hesaplı kitaplı gitmiyorsun diyor. Normalde görüşlerine katıldığım birisi değil, bir hoca değil, bir eski futbolcu değil. Yani böyle görüşlerini sevmem çünkü Ferdi'ye söyledikleri, Arda'ya söylediklerinden ötürü sevdiğim birisi değil. Ama bu konuda katılmamak da elde değil. Candaş Tolga Işık arkadaşlar yine burada tehlikeli şeyler ama bunları biz söylemiyoruz. Candaş Bey söylemiş. Milli takım kampındaki oyunculara her galibiyetten sonra koşa koşa soyunma odasına inip video çeken spor bakanı, herhangi bir mağlubiyetten sonra soyunma odasına gelip destek oldu mu diye sordum. Hayır dediler. Ve daha da acısı, Sayın Bakan son maçı beklemeden, ABD maçını beklemeden uçağa atlayıp Türkiye'ye geri dönmüş. Ülkenin spor bakanının milli takıma yaptığı şu muamele inanılır gibi değil. Bu çocukların önünde daha uzun yıllar ve büyük başarılar var. Bizim çocuklar kazanınca mı bizim Sayın Bakan çok yazık diyor. Çok güzel bir söylem. Yani çok güzel bir eleştiri bence. Çok güzel demiş. Evet, bayıldım. İnanılmaz hoşuma gitti şu ya. Yani tamamen gösteriş için iniliyor oraya diyor. Ben olsam ben de beklemem. Birinin tepki göstermesi lazım. Ama hediye fikirleri şöyle. Hoş geldin bu arada. Kazandığı zaman inip hemen koşup işte bir görüntülü konuşmalar falan şeyler meyler böyle bir ilgilenmeler. Kaybedince gidip bir destek verdi mi size diyor. Bir konuşma yapıldı mı? Yok. Yok diyor adamlar. Garip. Türkiye Futbol Federasyonu Euro 2028'e kadar A milli takıma kazandırılabilecek yabancı kökenli siyahi bir santrafor için çalışma yürütüyor. İstiyorum abi. İstiyorum. 5 tane en az siyahi futbolcu istiyorum bu takıma. Ben Fransa'yı izliyorum. Senegal.
Hatta Fransa Senegal'le oynadı. 2 tane Senegal takımı izledik karşı karşıya. İstiyorum. Siyahi futbolcu istiyorum. Thierry Karadeniz hemen büyüsün gelsin buraya. 3-5 tane. Var orada. Afrika'da var. Galatasaray beni görene kadar, Osimhen beni görene kadar antrenman yapıyorum. Videoları çeken insanlar var. Ondan istiyorum. O çocukları alın getirin buraya hemen abi. Vardır öyle. İstanbul'da böyle İstanbul takımlarında oynayan siyahi oyuncular. Hiçbir şekilde resmi maça çıkmadan hemen alıyorsunuz. Yavruyken alıyorsunuz abi, bunları getiriyorsunuz. Bu çocukları büyütüyorsunuz. İstiyorum onlardan. Osimhen ayarlasın. Siyahi diye bir şey yok. Ya ne diyeyim abi? Afrikalı oyuncu mu diyeyim? Siyahi diyorlar ya. Hakan girdi. Reklam girdi. Hakan buz küvetinde. Evet, özellikle o reklamdan nefret ediyorum ya. Öyle buzun içine basasım geliyor ona böyle. Ne demek ya, Semih Kılıçsoy var. Mesela Semih Kılıçsoy olsaydı ben Avustralya ile oynadık değil mi? Avustralya maçında oynatmazdım ben. Kısa. Kerem 2 yani orada o. İstiyorum derken kendini boyayıp gideceksin. Emre Mor hazır olsun. Olur mu 2030'a? Yok hocam. TFF devşirme siyahi bir forvet arıyor arkadaşlar. Önerin bakalım bir tane siyahi forvet. Kim olabilir ya? Deniz Gül'de o maçın forvet, evet. Mbappe Messi ile aramızda bir rekabet hikayesi yok. Leo her zaman gol attı, atıyor ve her zaman da atacak. Onun ne yaptığına bakmıyorum. Yoksa daha fazlasını yapmak zorunda kalırım. Ben sadece kendi takımıma odaklanıyorum. Yo, dün böyle bayağı gol atmak için çırpındım bayağı da. O da Klose'yi geçti. Yakaladı mı? Geçti herhalde Klose'yi. Yok, Klose'yi yakalayacak şimdi. Sonraki hedefte Messi. Milli takımının bundan sonraki maçlarda ilk 11'i bu olmalıdır. Arkadaşlık ilişkilerinin olmadığı adil kadro. Merih, Hakan, Kerem ya yedeğe çekilsin ya da milli takımdan uzaklaştırılsın diyor. Uğurcan Çakır kalede. Ama oraya Berke'yi koyalım hadi. Berke'yi koydum. Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek. Barış Alper yerine ben. Barış Alper yerine Aral Şimşir'i yazıyorum o zaman oraya. Aral Şimşir, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun. Ama Aral falan da işte böyle çok şey ya, hamle oyuncusu olabilir Aral. Çünkü fizik de yok onda. Çoğu oyuncumuzda olmadığı gibi onda da fizik yok. Çok fazla fiziksiz kalıyoruz. Ferran Torres'in dedesi İspanya Suudi Arabistan maçından önce mikrofonlara konuştu. Ferran Torres'in dedesi. Barcelona'yı sevmiyorum. Orada oynayacağına Levante'de oynasın daha iyi. Dedem ya. Madrid'li herhalde dedem. İspanya hakkındaki düşüncelerin neler? Ferran Torres'in dedesi şöyle diyor. Suudi Arabistan'da Cape Verde gibi yatarsa bizimkiler kendilerini rezil ederler. Torununuzu izlemek sizi heyecanlandırıyor mu? Dedesi hayır, heyecanlandırmıyor. Sadece karımı heyecanlandırıyor. O izlemek için can atıyor. Ferran gol atar mı? Dedesinin cevabı bunu bilemem, emin değilim. Bir insan torununu bu kadar mı sevmez ya? Fildiş sahilleri demek. Bu mu? Fildiş sahilleri mi? Ha? Fildiş sahili. Son maçta Altay Bayındır oynasın. Oynamasın hocam. Yani 2 sezonda 3 ay oynamış bir kaleciyi de istemiyoruz. Siyah forvet Ryan Brewster. O kim ya? Ferran Torres gol atar mı? Onu bilmiyorum. Ya Çinliler, Japonlar çok mu uzun? Mert Günok şu haliyle Uğurcan'dan daha iyi kalecidir. Uğurcan her 3 şuttan birini içeri aldı. Evet, Mert oynasın. Ahtapot musun, örümcek misin? Mert oynasın. Yeşil burun adaları demek. Okey. A milli takımımızın FIFA mecbur etti denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya kendi tercih ettiği tesislerde kamp yaptı diyor Milliyet gazetesinin haberi.
Bana Ronaldo gibi çalışan futbolcu lazım. Yanın cayır cayır demiş yönetim. Milli takıma Arizona kampının FIFA tarafından zorunlu tutulmadığı yüksek sıcaklıklara rağmen TFF'nin ek maliyet oluşturmamak için kamp yerini değiştirmediği iddia edildi. Almanya ve Fransa gibi 6 ülke ise daha uygun koşullar sunan kamp merkezlerini tercih etti. Ek maliyet oluşturmamak. Abi bunların ailelerini buraya çağıracağınız da bunlar kreş çocuğu değil yani. Ailelerini buraya çağıracağınız da o paralarla gidip daha iyi bir antrenman yeri alabilirdiniz bence. Ek maliyet istiyorlarsa. O paraları oraya harcayabilirdiniz. Bir sürü insanın otel masrafı, yeme içme masrafı milli takımdan karşılandı. Sadece bu değil, FIFA herhangi bir sorun olduğunda sorumluluk kabul etmiyoruz demişler. 471 kişi gitmiş diyor. Abo. Milli takımımızın FIFA mecbur kıldığı falan filan fa- farklı bir yerde kalınmış olsa bazı masrafları TFF'nin üstlenmesi gerekecekti. 6 ülkenin kendine uygun koşullar sunan kamp merkezlerine gittiği öğrenildi diyor arkadaşlar. 6 ülke bunu yapmış. Erling Haaland Fransa'ya karşı oynamak çok da umurumda değil. Büyük ihtimalle bizi yenecekler. Muhtemelen turnuvayı da kazanacaklar diyor. Sanki cebinden veriyor. Vincenzo Montella ABD maçında kalede Mert Günok'u oynatmayı planlıyor. Takvim gazetesinin haberi. Savunmada Ozan Kabak'ın görev alması, orta sahada Salih Özcan ve Can Uzun'un forma giymesi ve ileri uçta Deniz Gül'ün yer alması bekleniliyor. Salih Özcan bu sezon 70 dakika falan forma şansı almış yani. 70 dakika oynamış bu sezon. Arkadaşlar 70 dakika oynayan bir oyuncu Dünya Kupası'na götürülüyor. Beşiktaş'ta bir savunmacı çocuk vardı ya. Kimdi o? Onun yerine psikiyatri tutsalarmış. Sanki kendilerine gidemiyor, paraları yok. Evet, o psikolog bile götürmemişler arkadaşlar oraya. Normalde götürülmesi gerekiyor. Hani oyuncular farklı bir yere geldi. İlk maçı kaybettiler, eleştirdiler. Psikolog normalde götürmeleri gerekiyor yanlarında. Onu bile götürmemişler. 70 değil 5 dakika diyen var. Ben de 5 dakika diye biliyordum. Hatta 8 dakika diye biliyordum. Ama 70 dakika diyen de var. Hamit Altıntop Euro 2024'te çok iyi kamp alanı seçmişti. Başarı gelmişti. Basın ve aileler yoktu. İşte yönetici farkı. Demir Ege tıknaz değil ya savunmadaki. Agba Duvaro'da fil dizisi halinde oynuyor. Curaçao. 1950 model otobüsle gitti Dünya Kupası'na. Evet. Adamların otobüsü bile yok. Demir Ege tıknaz değil. Demir Ege tıknaz Beşiktaş'ta oynamıyor zaten. Braga'da oynuyor. Bir de şu ülkelere bak diyor. Emirhan Topçu aynen defans oynayan. Mesela çocuk götürülebilirdi ya. Gana milli takımı her maç aynı formayı giyiyor. Maddi imkansızlıklar Gana'ya tasarruf ettiriyor. Formalar maçtan sonra yıkanıyor. Gana'ya stoper. Olise Real Madrid'e gelecek mi? Yok hocam, Real Madrid resmi açıklama yaptı. Kendi X hesabından kendi web sitesinden açıklama yaptı. Resmi duyuru diye Olise ile ilgilenmiyoruz. Bayern Münih ile ilişkilerimiz çok iyi. İlişkilerimizi bozmak istemiyoruz diye açıklama geldi. 3 gün falan oluyor bu açıklamayı yapalı. Emirhan çok hırslı oynadığı için kendini hep sakatlıyor. Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşen ülkeler Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün. Şuna bak. Yere aldığımız takımlara bakın.
Son 32 turunu garantileyen ülkeler Meksika, ABD, Fransa, Norveç, Arjantin arkadaşlar. Milli takıma çağrılmayıp Dünya Kupası'nda fark yaratabilecek Türk futbolcular Arda Şimşir, Aral Şimşir olması gerekiyor. 23 yaş. Mustafa Eskellaç 29 yaş Trabzon. Bertu Yıldırım 23 yaş İstanbul Başakşehir. Mertcan Ayhan 20 yaş Schalke. Arda Okan Kurtulan 23 yaş Göztepe. İshak Vural 20 yaş. Demir Ege Tıknaz 21 yaş Beşiktaş diyor abi bu. Braga'da değil mi oğlum bu çocuk? Ali Habeşioğlu 21 yaş Bodrum. Emirhan İlkan 22 yaş Torino. Yunus Emre Konak 20 yaş. Ravil Tagir 23 yaş Westerlo. Polat Yaldır 22 yaş Samsunspor. Burak İnce 22 yaş. Thiago Çukur 23 yaş Roda. Doğan Alemdar 24 yaş Rennes. Onda çapraz bağları koptuydu ya. Sergen Yalçın milli takım yerine Samsunspor olsa yine Dünya Kupası eleme grubunda ikinci olurdu diyor. Samsunspor milli takım yerine gitse ikinci olurdu diyor. Milli takım konusunda sosyal medyada çıkan çoğu iddia doğru. Bu kadroyu sadece hoca kurmuyor. İçeride huzursuzluk var. Frankfurt'un Can Uzun için 60 milyon euro olarak belirlediği bonserviste indirime gideceğini bildirdi diyor arkadaşlar. Bonservisine indirime gidilecek oyuncunun. Jose Mourinho Jude Bellingham'ı mükemmel bir futbolcu olarak görüyor. Marca gazetesi yazıyor. Dünya Kupası tarihinde bir maçta 2 gol atan en yaşlı oyuncu Cristiano Ronaldo 41 yıl 138 gün. Mourinho Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından Arda Güler'e şu mesajı gönderiyor. Kendine yönelik hiçbir suçlama yapma. Maçlarını izledim ve takımının en iyisi sendin. Biraz kafanı dinle ve enerjini yeniden topla. Birlikte şampiyonluklar kazanacağız. Takım gerçekten korkutucu diyor. Vinicius, Mbappe, Arda Güler, Bellingham, Enzo Fernandez ve Valverde. Nihat Kahveci ben böyle inat bir federasyon, böyle inat bir teknik heyet görmedim abi. İnsan hatasını kabul eder. 180 dakika gol atamamışsın. Bana hala istatistik okuyorsun. Böyle bir dünya yok diyor Nihat abi. Nihat Kahveci böyle bir dünya yok. Hatalarını kabul et. Hatalarını kabul et ya. Milletin ne Türklüğü kaldı. En baba Türk Montella oldu. Bir konuşsak belki Türkçeyi de bilmiyor. Sende Türk ölçerlik mi var ya? Ne had yahu bu diyor arkadaşlar. Nihat abi çıkışlarını da seviyorum ben ya. Fildiş Sahili Futbol Federasyonu Singo'nun ciddi bir sakatlığı olmadığını açıkladı arkadaşlar. O da iyi bir oyuncu ya. Evet, futbolun kralları gerçekten Dünya Kupası'nda konuşmaya başladı arkadaşlar. Hepsi gol atıyor. Hepsi futbolu güzelleştirmeye devam ediyorlar bence. Bellingham fena oynuyor ha. Uğur Karakullukçu milli takımın 1/3'inin futbol oynamadığını vurguladı. En az 2 yıldır performans veremeyen 5-6 tane adam var. Kaan Ayhan 2023'ten beri performansı yok. En son Galatasaray'ın Kopenhaglı grubunda iyi oynamış. Meri Arabistan Ligi'nde son haftaları oynamadan geçirmiş, rekabetçi futbolun dışına çıkmış bir oyuncu. İrfan Can İsmail Kartal sezonunda müthiş oynamıştı. Euro 2024'te de iyi hazırlanmıştı ama o günden beri oynamıyor İrfan. Çağlar yemin ediyorum son düzgün sezonu 2020. Mert Günok 2 yıldır yok. Altay 3 yıldır yok. 3 yılda 2 ay top oynadı Altay diyor. Takımın neredeyse 1/3 futbol oynamıyor. Ama mesela Emirhan Topçu hazırlıyor kendini. Ben oynayacağım diyor. Ahmetcan Kaplan Hollanda'da 30 maç oynuyor. Aral Şimşir 15 gol 15 asist yapıyor. Bu çocuklar yok. Neden? Çünkü yerler belli, koltuklar belli diyor. Soru kupada Messi ile karşılaşmak ister misiniz? Cristiano Ronaldo muhteşem olur diyor arkadaşlar. İnşallah tekrar izleriz onları karşı karşıya. Abdülkerim Durmaz'dan Cenab-ı Allah nasip etmedi diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sert tepki. Bu cümlenin futbolla alakası ne şimdi? Zaten dini literatür açısından da yanlış. Allah Mert Müldür'ün kafasının direkten dönmesine karar vermez.
Gücü yetmez değil, karar vermez. Sen iyi oynarsın, Allah nasip etmiş olur. Başarısızlık bu şekilde mi anlatılır? Montella'yı da kendilerine benzetmişler. Kader falan diye söylüyor. Siz kötü oynadınız, kötü hazırlandınız. Allah nasip etsin, istiyorsan adam gibi hazırlanacaksın diyor. Bunlar içeri girmezse biz hiç girmeyiz. Bellingham 10 numara giyiyor. Evet, Bellingham evet İngiltere'de 10 numara giyiyordu hep. Gana bir gol atsa. Salih Özcan'ı oynatıyor PES. Abi Salih Özcan ya. Ya 8 dakika mı oynamış bu sezon? İnanılmaz. Baba like attınız mı ya? Siz bu arada hiç like atmış gibi gözükmüyorsunuz bence. 150 milyon euro transfer sizce kim olur? Hala o transfer verdiği sözü de tutmadı şey. Perez bakalım kimi alacak oraya? Ya benim ağzım dilim kurudu ya. Ben bir suyum nerede benim? Şu damacana ya su aldım ben. Dursanıza su getireyim. Abi suyu bile gerçekten şey almıştık. Milli takım almıştık ya. Yazıklar olsun. Hala güzelleme yapıyor başkan. Evet. Jose Mourinho okuyordum az kalsın. Arda Güler'e güveniyor ve onu planlarına dahil ediyor. Real Madrid Arda Güler'in kulübün geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam etmesini istiyor. Gelecek sezon orta sahada yeniden yapılanma beklenmesine rağmen Arda Güler'in yine de önemli bir rol oynaması bekleniliyor. Marca gazetesinin haberi. Aral Tom ilk ama çok hızlı ve becerili. Tombik. Aral yavaş mı? Sakin mi? Ayırt edemedim. Ya Aral tekniği çok iyi. Topa çok hakim ya. Cristiano Ronaldo emekli olmam gerektiğini söylüyorlardı ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler hep böyle olur. Bunu kontrol edemeyiz diyor. Denzel Dumfries Real Madrid ile ilgili soruları yanıtlamayacağım diyor. Hala açıklayamadılar onu da. Ümit Özat normalde sevmem. Normalde asla sevmediğim bir hem yorumcu hem yorumcu diyeyim. Futbolculuğu kötü değildi. Fena değildi. Peki Sayın Başkan diyor. Sen Trabzonspor başkanıyken hakemi soyunma odasına kitlediğinde de Adalet Bakanlığı'ndan yardım istedin mi? Dünyanın neresinde bir kulüp başkanı hakemi soyunma odasına kilitlemiş? Dünyada teksin diyor. Neden bunu söylüyor? Şundan dolayı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takıma kötü yorum yapanlara yönelik yasa çıkarılmasını istedi. Elbette yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Ee, Bakana söylemiş böyle bir karar çıkarın. Adam diyor ki beni eleştiremezsiniz diyor. Ne demek eleştiremeyiz ya? Belki yalan transfer Dumfries. Salih bu Uluslar Ligi'ni diyorsun. Eleme maçlarını anlamadım. Fransa, İtalya, Belçika olacağımız grup. Neyini anlamadık hocam? İkişer maç yapacağız onlarla bildiğim kadarıyla. Vallahi Ümit Özat içeri girmemen sürpriz olur ya eğer böyle bir şey çıkarırlarsa. Ama Trabzonspor başkanı iken hakemi odaya kilitledi kendisi. Hacı Osmanoğlu. Ruben Diaz'ın Özbekistan karşısındaki kusursuz performansı 43'te 43 kendi yarı sahasında isabetli pas 20'de 19 rakip yarı sahada isabetli pas %98 pas isabeti Pep Guardiola etkisi Real Madrid'in de transfer listesinde oyuncu. Kaan'ın geriye çalışmaz Salihçim. Bence çok TFF başkanı değilse de bir şey olmayacak. Tüm başkanlar silsile halinde birbirinden kötü gelen gideni aratıyor hep. Doğru. İstifa etmeyecekler görürsünüz. Kamp parasını çıkaramamışlar. Tazminat parasını hiç çıkmaz diyor. Evet, Bursaspor'un formalarını da söylemiştik. Bakayım şurada ne vardı?
İyi geceler, ben kaçar diyor. İyi geceler hocam. Kendinize iyi bakın. Ya şunu bir 150 like yapalım ya hocam. Arkadaşlar böyle bir başkan olmaz TFF'nin başına ya. Özaslan Salih, voleybolda ve basketbolda bu kadar başarılıyız. Orada Allah yardım ediyorsa futbolda niye yardım etmiyor? Bilemeyeceğim arkadaşlar o kadarını da. Ee, Bu villaları voleybolculara ve basketbolculara versinler arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hasan Doğan'dan sonra TFF başkanı gelmedi, katılıyorum. Cristiano Ronaldo sadece Messi goller atmadı. Mbappe de attı. Haaland da attı. Ben diğer futbolcuları düşünmüyorum. İşime bakıyorum diyor Ronaldo da. Portekiz ve Arjantin gruplarının lider bitirmeleri halinde çeyrek finalde karşılaşacaklar arkadaşlar. Güzel bir karşılaşma izleriz öyle bir şey olursa. Serdar Ali Çeliker eleştiri yapmış ama Hakan Safi ve Hakan Çalhanoğlu görüşmesiyle ilgili çok yorum yapmadı. Evet, o da mesela bir transferin şeyi oldu orada. Hakan Çalhanoğlu malzemesi oldu. Cristiano Ronaldo yanıt verdi. Mbappe maçın oyuncusu ödülü, Haaland, Messi ve Ronaldo da ödülü aldı. Biz krem versem reklamı çıktı Salih. Bu saatten sonra ne versek. Haydi hep beraber yayını beğeniyoruz diyor Şeref Bey. Beğenmiyorlar. Cristiano Ronaldo geri döndüm, geri döndüm. Eski sevgilimizden beklediğimiz mesaj mı arkadaşlar hepinizin? Geri döndüm, geri döndüm. Soru kameraya neden geri döndüm dedin? Ronaldo insanlar unutmasın diye. I'm back, I'm back mi dedi, ne dedi? Allah Teala futbola karışmıyor. Ronaldo mu Messi mi sence kral? Hocam ben hep söyledim. Ben yani Messi'ciler çok kızıyor ama Ronaldo'cuyum ben ya. Ya ben Messi'yi izlemedim. Ben Ronaldo'yu izleyerek bir şeyler öğrenmeye çalıştım hep. Öyle severdik Ronaldo'yu ya. Sü. Bernardo Silva, Consoling, Kurşanov. Kuşanov. Consoling. Teselli etmek. Teselli etmek mi? Çevir artık be adam. Çeviremiyorsun, tamam. Ben çevireceğim. Yok, çeviremiyor. Consoling. Ha. Bernardo Silva Kuşanov'u teselli ediyor. İngiltere maçının ikinci yarısı sarıyor. Ali Ağaoğlu ile TFF Başkanı akraba. Bilmiyorum Salih. Ben bütün takımları izledim. Fransa'yı kupa alır gibi. Kupa alır. Bu söyledi dersin. Şu anda ikinci oyunu Fransa oynuyor. Evet. Ben de beğeniyorum Fransa'nın oynadığı futbolu. Döşams'ın annesi hayatını kaybetmiş. Döşams annesinin cenazesine katılmak için Fransa kampından ayrıldı ve eleme turları başlayana kadar geri dönmeyecek. Allah sabırlar versin. Ne diyeyim? Ama Döşams'ın kaç yaşında oğlum Döşams? Annesi kaç yaşında acaba? Napoli müzik eşliğinde Maradona diye aratın izleyin. Final Fransa Arjantin. Evet, olabilir. Tabii karşılaşmıyorlarsa. Japonya alsın bari kupayı. 2006-2026 arkadaşlar. İlk gol ve şu ana kadarki son gol değil mi? Evet. O genç adam, genç hali gelip o yaşlı adamı kaldırdı ve gol at dedi ona. Gol attı 2 tane. 17 numaralı Cristiano Ronaldo formalı. Ronaldo geldi. Kalk oğlum, kendine gel. Hatırla bir kendini dedi. 2 tane attı. Zidane hocam hemen geçsin takımın başına. Evet lan, Zidane da boşta. Gol Messi, gol Ronaldo. Messi'ci olduğunu biliyorsunuz. Messi atınca delleniyor bizim oğlan. Ronaldo atınca tepkisiz. Fabrizio Romano Arsenal'ın Kenan Yıldız'a olan ilgisi hakkında son gelişmeleri paylaştı. YouTube kanalında konuşan Fabrizio Romano şunları söyledi.
Sizlerden birçoğunuz İngiltere'den gelen Kenan Yıldız ve Arsenal hakkındaki devam eden söylentiler hakkında bize soruyorsunuz. Çünkü İngiltere'nin en önemli gazetelerinden bazıları, The Athletic de dahil, son günlerde Kenan Yıldız'ı Arsenal ile ilişkilendirmeye devam etti diye açıkladı İtalyan gazeteci. Arsenal gerçekten Kenan Yıldız'ı ister. Bunda şüphe yok. Kenan Yıldız kalibrede bir oyuncu. Oyuncuyu kim almak istemez ki? Ama Juventus acı dolu bir şekilde sona eren bir sezondan sonra yeniden başlıyor. Juve için o kilit bir oyuncu. Juve için gelecek sezon ve gelecek için üzerine inşa edebilecekleri bir oyuncu Kenan Yıldız diyor. Juventus zaten Kenan Yıldız üzerinde önemli işini yaptı. Sözleşmesini yeniledi. Maaşını iyileştirdi. Yani Juventus çok önceden harekete geçti ve bugün Arsenal hakkındaki tartışmayı bırakmalıyız. Bu Arsenal'ın hayalleri başlığı altına girecek bir konu. Gerçeklik başlığı altında değil. İmkansız. Arsenal bunun yerine kimi hedeflemeli arkadaşlar? Kimi transfer etmeli diyor. İnanılmaz ya. Ama mesela o kötü bir performansla sergilese, oraya gitse kadroda yeri belli. Belki de o yüzden ayrılmak istemiyor Kenan. Kenan'ın evet böyle bir Ronaldo gibi evrilmesi lazım, anladın mı? Evet, bu turnuva çok kötü geçti. İnanılmaz oynamam lazım falan filan, böyle deli gibi çalışması falan lazım. Aynı şekilde Arda'nın da. Böyle artık bir üst seviyeye çıkmaları lazım. Yıldız oyuncu olmaları lazım. Star oyuncu olmaları lazım arkadaşlar. Gelecek vadeden değil de gerçekten biz dünya yıldızıyız diyebilmeleri lazım. Hep bu performanslarda giderlerse çok fazla yıldız oyuncu diyemeyiz onlara. Dünya star ya. Herkesin tanıyor olması lazım. Şu Dünya Kupası'nda oynadıkları bir maçta bile kaç tane ülkedeki insanlar izliyor bunları. Ama çok erken elendik. Kenan ve Arda'nın takımı yanlış. Arda Barcelona'ya, Kenan Yıldız Real Madrid'e mi? Kenan Yıldız, Yamal ve Olise kadar yetenekli. Platini söylüyor. Tutto Sport'u açıklıyor. Kenan Yıldız, Yamal ve Olise kadar yetenekli diyor. Zlatan yenilmezlerden biri golünü attı. Leao için de mutluyum. Bugün iyi bir sonuç aldılar ama kendine fazla güvenmeyin. Ama kendine fazla güvenmeyin. Çünkü bir sonraki maç daha zorlu olacak. Bir sonraki maç kim? Kimle oynuyor Portekiz, bilen var mı? Biz artık takip etmiyoruz Dünya Kupası'nı. Kenan Premier Lig'e giderse oyunu olgunlaşır. İtalya Ligi çöp diyor Özkan Bey. Ya Burak Yılmaz gibi olun aynen yani. Adam kötü oynadı. Penaltıyı kaçırdı. İstifa etti abi. İstifa edin. Alman milli takımı final oynarsa 100 bin euro alacak her oyuncu. Kolombiya ile mi? He. ESPN Dünya Kupası'nda peş peşe günlerde en büyük yıldızların parladığını gerçekten görebildik diyor arkadaşlar. Evet, yıldızlar bu Dünya Kupası'nda parlıyor. Ya Türkiye milli takımı arkadaşlar, bizim milli takımımız gerçekten sürpriz olmuştur ya Dünya Kupası'na. Biz sürprizi bu şekilde yapmak istemiyorduk ama erkenden elenmesi bence sürpriz olmuştur. Real Madrid Enzo Fernandez'i bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi arkadaşlar. Orta sahaya şöyle işte ısıran şöyle bir adam lazım. Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarında 4 gol attıktan sonra İngiltere Gana karşısında ilk yarıda tek bir isabetli şut bile kaydedemedi. Bak, ilk yarıda isabetli şut bile çekememiş ama biz 75 tane şut çekiyoruz. Siz de çekin. Niye çekemiyorsunuz? Çeksenize, izleyin oğlum, biraz bizim milli takımdan ders alın. Bellingham ilk yarının sonunda Gana ekibine bazı sözler söyledi. Evet, zabıta yine orada bir seyyar satıcı gördü sanırım. Oraya bir el atmaya gitmiş baba adam. Zabıtamız teftişe gidiyor hemen. Fabrizio Romano, Julian Alvarez ile ilgili bir açıklama, resmi açıklama. Atletico Madrid Alvarez transferi nedeniyle Barcelona'ya karşı FIFA'ya şikayette bulunacak. Kulüp CEO'su Gil Marin
Bizim sorumluluğumuz Atletico'nun çıkarlarını savunmaktır ve bu nedenle aktif sözleşmesi olan bir oyuncuyla koruma dönemi içinde görüşme yaptığı için Barcelona'ya karşı FIFA'ya şikayette bulunacağız diyor. Olayları iyice şey yapıyor. Oyuncu ayrılmak istediğini söyledi abi. Salın gitsin ya. Nereye gidiyorsa gitsin. David Beckham İngiltere'yi desteklemek için tribünde arkadaşlar. Ayağına geldi milli takım. O da zaten şeydeydi, Amerika'da biliyorsunuz. MLS'te. Inter Miami'nin başkanı değil mi kendisi? Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki ayakkabıları 5 çocuğunun isimlerini taşıyor. Son dansında ailesine saygı duruşu. Matteo, Chris falan filan. 5 tane çocuk nedir ya? Zlatan İbrahimovic bazen hiç gitmediğini düşünüyordum. Bu yüzden neden geri döndüm dediğini pek anlayamadım. Bazen hiç gitmediğini düşünüyordum. Bu yüzden neden geri döndüm dediğini pek anlayamadım. Yani bunu demene gerek yoktu mu diyor. Zaten hep burada olduğunu düşünüyordum. Salih Fas çok iyi top oynuyor. Harika bir takım oyunu oynuyorlar. Fas. Ete süte abansın Kenan. Barış Alper'den alsın menüyü. Evet, Barış Alper'den menüyü alıp şey yapabilir. Barış kadar fiziği olsa var ya Kenan'ın. Üf. Çünkü Barış'ta öyle bir oyun aklı yok. Öyle bir dribling yeteneği yok. Öyle bir çalım yeteneği yok. Kenan'daki o şeyler çok iyi. Kulübeyi seyyar sanmayı. Bana Arjantin Almanya izleyeceğiz gibime geliyor finalde. Çeken var çekemeyen var. Şutları diyor. Instagram çöktü. İbrahimovic kimi şey yapacağını şaşırdı. Düşün 3 yıl önce Almanya'yı kendi evinde yendik ama şimdi yine karşılaşırsak bu sefer bizi yenerler. Evet. Büyük takımlardan biri patlayacak son 32'de falan elenecek diyor. Böyle bir tahmini var arkadaşımızın. Hollanda, Almanya ikisi de en iyi futbol oynuyorlar diyor. Hollanda'yı bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar, yavaştan biz de gidelim. Şu habere son bir haber daha var. Arsenal parayı basınca alır. Vallahi kaç verdi ya Arsenal? 90 mı verdi? 100 mü verdiydi kendine? Reddetti direkt Juventus. Onun da videosunu yapmıştık ya. Diego Dalot Instagram hikayelerinde 41 yaşında ve kazanabilecek her şeyi kazandı ama hala maçın en iyi oyuncusu ödülüyle bu kadar mutlu olabiliyor diyor arkadaşlar. Her şeyi kazanmış, her şeyi tatmış. Her türlü başarıya ulaşmış Dünya Kupası hariç. Hala şu ödülü, maçın oyuncusu ödülünü aldığı zaman gülebiliyor diyor adam. Evet, böyle doyumsuz olmak gerekiyor Ronaldo gibi ödüllere, başarılara, kupalara. İnşallah bizim oyuncularımız da feyz alır bundan. Feyz al. Alvarez Real'e gider bence. Bilmiyorum. Favorilerden kimse finalde olmayacak diyor. Allah Allah. Japonya mı diyorsunuz finale yoksa? Barış'ta sütçü beygir gibi koşsun dursun sadece. İnsan kendini son paslarda, şutlarda geliştirmek. Evet, yani kendisini niye geliştirmiyor bilmiyorum ya. Neden geliştirmesin bu kadar hızın ve fiziğin olmasına rağmen? Neden oturup bir tane bireysel bir hoca tutup son vuruş çalış, teknik çalış, bir şey çalış ama o çalışacak yaşta değil artık. Gana İngiltere'yi yense ne sevinirim diyor Orhan Bey. Parça birinci borcu 1,5 milyar euroyu geçiyor. Amerika-İran finali görürüz. Kupayı Trump verecekmiş. Ayda o nasıl bir final lan? Fas-Japonya finali iyi olurdu. Hakkındaki eleştirilere de hiç bakmıyor. Evet, hiç bakmayacaksın. Adamı bak, emekli olmuşsun. Yerden yere ben bile vurdum yani o kadar Ronaldo'cu olmama rağmen. O varken Portekiz bir iki kişi eksik oynuyor dedim. Adam kalktı 2 tane attı bugün. Hadi be Gana. Dakika 69. Evet, 70'e giriyoruz. Salih Çalışkan 40 yaşında da parlıyor.
Salih Çalışan 40 yaşında da parlıyor. Baksana Barış için hala geç değil. Yani neden olmasın diyeceğim de Türkiye'deki antrenmanlar mı ama yabancı hoca falan tutabilir ya. Bilmiyorum. Bizim ülkede yanlış idmanlar, yanlış. Ya ben bile arkadaşlar benim gibi bir fizikteki adamı kanat oynattılar. Yani kulüp takımlarında oynarken ben kanat oynattılar beni lisanslı oynarken. Kanat oynadım. Hiçbir şeyde olamadım. Halbuki ben 6 numara yani stoperlerin önündeki adammışım oysa ki ben. Tekniğim çok iyi ama ben patlayıcı gücüm olmadığı için hızım çok hızlı bir futbolcu olmadı. Ya değildim o zamanlar. Hızlanmam yoktu ama müdahalelerim iyiymiş. Aslında orada olmam gerekiyormuş. Hiçbir hocam da beni yönlendirmedi. Sen burada olmuyor, şurada deneyelim demediler bana. Şimdi kendim antrenör olduğum için şu an antrenörlük yapıyorum. Bazen anlıyorum çocukların fiziğinden ya da ayağından bile anlıyorum. Çocuk ben forvet olacağım diyor. Forvet değil oysa ki o çocuk sağ bek mesela. Hadi Gana dayan. Gana atmalı bence. Yapay zekaya Barış'ın fiziksel gücünü, Kenan'ın dribling gücünü, cartını curtunu sorarsan. Dur bakayım. Barış'ın fiziksel gücünü. Böyle kopyaladım. Merak ettim bir soracağım. Ee, ChatGPT'ye mi soracağız onu? Soralım hadi. Barış'ın değil de Barış Alper Yılmaz. Barış değil Barış Alper Yılmaz. Fiziksel gücünü Kenan Yıldız'ın dribling'e Arda Güler oyun görüşünü mükemmel paslarını bir vücutta birleştir. Nasıl bir oyuncu çıkar? Yani çok kötü yazdık ama umarım anlar bunu. Çıkan oyuncuya bak. Aa! Böyle bir oyuncu günümüz futbolunda en çok şu isimlere yakın olurdu. Jude Bellingham. Siz göremiyorsunuz değil mi? Abi çok kötü. Çok kötü. Yani keşke bunu sormasaydık ya. Şimdi gel de Bellingham'ın havasından gel. Sanki yayını izliyor da. Şöyle açayım size de durun. Çok kötü. Ha bu değil. Heh. Çok çok kötü. Baba çok kötü bir şey söyledi bize ya. Vallahi bitirdin bizi hocam. Oyuncunun özellikle şöyle olurdu. Fiziksel dur bakayım. Böyle bir oyuncu günümüz futbolunda en çok şu isimlere yakın olurdu. Jude Bellingham fiziksel güç artı teknik kalite. Kevin De Bruyne oyun görüş artı pas kalitesi. Mbappe atletizm ve adam geçme. Bir miktar Zinedine Zidane oyun tarzı oyun zekası ve kontrolü. Vallahi kapatacaktım. Nereye düştük ya? Resimli yap bir de. Resim mi? Bu oyuncuyu görsele dök. Bir de gülücük de var ama orada. Ayrı ayrı vermiş evet. Çok iyi bir şey gördüm. Salih bizim çocuklar sosyal medyadan korkuyoruz diyor. Ebrar Karakurt onu linçleyen TRT spikerinin paylaşımın altına kim bu lavuk yazmıştı? Hangisi prenses şimdi? Joplu Bellingham görsel. Son 20 dakikaya Hollanda hep yarı final oynamadı. Doğuş bir fotoğraf göndermiş. Ya bu ne şimdi Doğuş?
Doğuş bir şey atmayınca atıyor, tırsıyorum. Troll bir şey atacak diye. Hadi kardeşim şu fotoğrafı yapacak mısın ya? 6 gündür bekliyoruz. Ne diyor bu? Hani yalan söylüyor. Yalan GPT. Gemini yapar. Sahneyi oluşturuyoruz. Adam ChatGPT bile eleştiriyor. Ne yapayım abi? Hadi ulan. Yapmıyor bu. Ne yapıyorsun abi? Abi açıklayamam. Yani yayını bizle beraber aynı anda girmiş olman lazımdı. Şu an bunu açıklayamıyorum. Yani bir şeyler yaparken odaya babam girmiştir. Doğuş'un attığı fotoğrafı indiremiyorum. Allah Allah. Niye indiremiyorum ya? İnternetim mi çöktü? Açıklayamam. Kadife bilek açıklayamam bunu. Hadi böyle bir futbolcu yok mu? Yapmıyorum ya. Doğuş'un attığını bu ne abi? Doğuş'un attığı fotoğrafı ekrana bari vereyim ya. Kim sordu bu soruyu ya? Bu soruyu soranı kınıyorum. Bizi nerelere götürdü ya? Böyle görünüyor. Bu alakasız bir şey ya. Barış, Arda ve Kenan olunca böyle bir şey oluyor. Bu ne abi? Sil. Kapat. Ben çıkardım şimdi ama resmi atamıyorum. Hocam Instagram Salih Dinyo lütfen oradan atılabilir. Dediğim gibi sorsana. Ben 10 oluyor. O ne demek ya? Ben 10 ne? Ben 10. Ben ben 10 oluyor. Insta yok. Dediğim gibi ne iş? Nasıl sorayım? Barış Alper. Barış Alper. Kenan Yıldız. Arda Güler. Güler. Tek bir bedende birleştir. Amin. Son kez deniyorum. Bunu yaparsa tamamız. Promptunu yazmam lazım. Promptunu yazmam lazım. Özür diliyorum. Ben gidiyorum ya. Beni nerelere soktunuz arkadaşlar bunu? Yapamıyor da bir de yapsa bu Gemini değil ya ChatGPT bu. Bu o değil de bu yıldız oyuncular genel olarak ikişer gol atıyorlar, ilerliyorlar. Değişik bir turnuva oluyor. Messi 3 atıyor.
Penaltıyı vermediler değil mi Gana'nın? Giriş yapılık ya. Girişliyiz biz buraya. Yok, göstermiyor. Neyse ya. Neyse, bunlar yapamıyorlar. Bunlar beceremiyor. Ne diyor? Neyse. Evet arkadaşlar, başka da haberimiz yok sanırım. Ee, Var orada bir iki tane. Dur, şunları da okuyalım, ondan sonra gidelim arkadaşlar. Bayağı oyalandık buralarda. Never doubt see you arkadaşlar. Evet. Asla şüphe etme. Evet arkadaşlar. O ve keçi gölgesi. Dabut. Dabut'u bilen bilir bu arada. Ya yatay zeka matematikle çalışır. Aleykümselam. Messi yıldız mı? Salih o bir süperstar. O 3 atar. Herkese herkese merhaba. Arda en iyi futbol oyuncusu. Yes. Da. Priviete. Mayo Sonse. Mısır'dan Emam Ashor. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar en hızlı top hızı açısından golü attı. Adidas Trionda bağlı top teknolojisiyle bunu doğruladı. 123 kilometre. 123,4 kilometre hızla vurmuş. Evet, bu da son haberimizdi arkadaşlar. Son haberimiz değildi. Bir tane daha geldi. Bunu da okuyalım gidelim dostlar. Olise Irak'a karşı maç sırasında bir noktada botlarını değiştirdi. Çok iyi haber. Araba yarışında lastik değiştirir gibi. Aşur ne ya? Evet dostlar, teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Kendinize de iyi bakın. Yarın ne? Yarın Perşembe. Yani şu an Perşembe aslında. Yok, şu an Çarşambayım ben. Şu an Çarşambayız. Daha maça var la. He. Salih, Rusçayı nereden öğrendin? Bir tanecik Rus kız arkadaşım vardı. Oradan öğrenmiştik. 6 ay sürmüştü. Gemini veya X'in Grok'unu kullan görsel için. İzleyeceksin mi? Ben izleyeceğim abi ya. Valla 25,5 yılda bir kez geliyoruz. Ee, iddiamız kalmasa bile izleyeceğim ya. Gemini hemen çizdi resmi. Emre Mor çıktı. İyi geceler, iyi geceler dostlar. Yarın ne oluyoruz? Yarın bir şey Yarın da bu arada yayın açarız. Perşembe sahne var, açamayız. Cuma'da açarız. Bekle, buldum. Şükran abla, neyi buldun? Neyi buldun abla? Geçer geçer hepsi. QNB'ye geçer. Geçer. Reklamlar. Insta'ya atıyor. Instagram'dan atarsan patlarız abla. Sana numara vermek lazım. Şükran abla, senin numaradan atman lazım bana. Abi internette sıkıntım var. Instagram'da bir şey var herhalde değil mi? Instagram çöktü mü? Instagram'a girilmiyor şu an. Allah Allah. Instagram'da böyle bir yavaşlama var. Abla çabuk atman lazım. Bekliyorum. Da abla atmıyorsun. Gidiyorum ben. Kapatıyorum. Can abla. Salih, çete bak.
Chat'te bak. Abla hangi chat'te? Bir şey görmüyorum. Abla gidelim. O atana kadar haberlere bak. Abi chat'te diyor. Ne bileyim ben chat'te. Yok ki. Chat'te olduğunu düşünüyor. Yok. Attım. Abla yok. Chat'te bir şey yok. Link attıysan link chat'e atamazsın abla. Gözükmüyor. Fatih Terim kendi videosunu izleyince Atabek Doğan'a telif attı. Abi neden ya? Fatih hocam. Kaka Ronaldo ve yine Bellingham çıkıyor. Abla chatte gözükmüyor. Allah. DM'e bak diyor. DM'de de yok. Dünyada alay konusu olduk var yani. Yok abla yok. Instagram'da hata var arada. Gelmedi bana. Gözükmüyor abla. Açayım göstereyim mi? Yok. FIFA Dünya Kupası'nda 16'lı final turu öncesinde penaltı atışlarında büyük bir değişiklik getirmeye hazırlanıyor. Önerilen kurala göre sadece bir madeni para atışı olacak. Kazanan taraf ilk penaltıyı kullanmayı ya da kalesini seçmeyi tercih edecek. Kaybeden takım ise kalan seçeneği alacak. Oo, Harry Kane nasıl kaçırdı lan? Yalnız Gana bile İngilizlerden puan alacak. Biz puansızız. FIFA Başkanı Gianni Infantino gelecek Dünya Kupalarında hidrasyon molalarının uygulanabileceğini söylüyor. Parayı sevdin. Atın abi mesaj. Gelmiyor abla. Instagram çökmüş. Bana 4 puan oluyor. Bu Keltoş'un da istifa etmesi lazım. Etmiyor abi. Herkes seviyor koltuğunu. Bir tek koltuğunu sevmeyen ben varım çünkü benim koltuk bozuk. Evet dostlar, bir yayının daha sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Geceniz güzel olsun arkadaşlar. Mesaj attım, geldi mi? Yok. Ama sen neye attın? Salih Dinyo'ya mı attın? Kendi kişisel hesabıma mı attın? Yok, gelmemiş. Instagram çökmüş arkadaşlar. Ha, geldi şimdi. Ama bir şey izleyemiyorum. Ya çok da önemli değil arkadaşlar ya. Bak, WhatsApp'a gelen şeyi bile indiremiyorum. Allah Allah. Ta ki seni görene kadar. Oğlum yayında sorun var mı? Hiç her şey kasıyor ya. Oku burada yukarı yazdım. Kaka Ronaldo yine Bellingham çıkıyor. Evet, tamam. Muchas gracias afición. Siu. Çok teşekkürler hayranlar demekmiş. Muchas gracias afición. Evet dostlar. Bir sonraki video ve yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel olsun. Bay bay. İndirmiyor bir şey ya. Bay bay. Görüşürüz. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Geceniz güzel olsun arkadaşlar. Allah rahatlık versin. Bay bay. İyi geceler. Tüü.